Herkese merhaba. Şimdi limit özelliklerine devam ediyorum. Bir önceki videomda limitin özelliklerine başlamıştım. Şimdi bu videoda limitin özelliklerine devam edelim. Birkaç tane de alıştırma çözelim. Şimdi şu özellikte kaldım. Kuvvet, limitte kuvvet nasıl alınıyor? Şimdi öncelikli olarak şu tanımı bir açıklayalım. Limit x a'ya giderken fx üzeri k. Şimdi burada üslü ifadelerde ya da herhangi bir dört işlemde öncelikli limit işlemimiz olacak. Yani önce limit alıp sonra kuvvetini alabiliriz daha doğrusu. Yani öncelikli işlem olarak limiti alıp daha sonra kuvvet alınabilir. Yani şunu demek istiyorum. Limit x 3'e giderken 2x artı 1 üzeri 2. Yani ben aslında burada öncelikli olarak 2x artı 1'in 3 noktasındaki limitini hesaplayıp yani aslında direkt yerine koyuyoruz. Karesini alabilirim. Yani şurada x yerine 3 yazıyorum. 3 kere 2 6 bir daha 7. Daha sonra 7'nin karesini alıp 49 diye bu şekilde işlem yapabilirim. Yani ikinci özelliğimiz yine aynı şekilde köklü ifadelerde de bu geçerli. Aslında yaptığımız şey limitteki o noktayı x noktasına yerleştirmek oluyor. Mesela burada da köklü bir ifade var. Aslında öncelikli işlemimiz limit oluyor. Yani daha sonra kökünü alıyoruz. Yani burada aslında x yerine 3 yazdığımız zaman biz burada limit değerini hesaplamış oluyoruz 8x artı 3'ün. X yerine 3 yazıyoruz. 8 kere 3 24 artı 3 daha. Yani şu ifadenin limiti 27 oluyor. Daha sonra küp kökünü alıyoruz. Buradan da cevabım 3 çıkıyor. Yani aslında direkt yerine koyuyoruz diyebiliriz. Yani genel şöyle bir tarayalım yani limitin özelliklerini. Çarpım durumundaysa peki ne yapıyoruz? Yani şurada tanımı yazdım ama özellikle daha iyi anlayacağız. İşte fx'in yanında k reel sayısı var. Ne yapıyoruz? İşte 2 ile çarpıyoruz. Yani burada fx fonksiyonu aslında biz burada direkt x yerine 2 yazdığımızda 2 çarpı 2'nin karesi 4 3 7. Yani aslında burada direkt x gördüğüm yere limit değerini yazıyorum ve buradan cevabı bulmuş oluyorum. Yine aynı şekilde üslü ifade var burada. Burada da aynı şekilde x yerine ben 2 koyduğum zaman yani önce şuranın limitini almış oluyorum aslında. Daha sonra da 2'nin 3 kere 2 6 2 daha 8 2 üzeri 8 benim limit değerim sonucu oluyor. Limitin özellikleri mutlak değer fonksiyonu limiti ve logaritma fonksiyonu limiti. Şimdi mutlak değerde limiti alıp daha sonra mutlak değerini alabilirsiniz ya da logaritmadaki fonksiyonun içine x limit değerini yazıp daha sonra logaritmasını alabiliyoruz. Aslında burada tamamen yapacağım şeyler öncelikli olarak limit işlemini yapıp daha sonra logaritma ya da mutlak değerse mutlak değer ifadelerini kullanmak. Sorularda daha iyi aslında yaptığınız sorularda ezbere yaptığınız için aslında 4 işlemleri yapıyoruz yani burada önce limit alıp sonra logaritma alıyoruz ama direkt yerine yerleştirdiğimiz zaman da aslında bu işlemi yapmış oluyoruz. Şimdi sıkıştırma teoremi bunu kitaplarınızda karşılaşmışsınızdır. Şimdi burada 3 tane fonksiyon tanımlı yani tanımda gx fx ile hx'in arasında bir fonksiyon. Eğer ben limiti fx fonksiyonu limitini l, hx'in de l diye limitini tanımlarsam gx burada yani şöyle aslında iki taraftan da limit alıyorum. Şimdi iki taraftan aldığım a noktasındaki limitler ikisinde de l'ye eşit çıkıyorsa eğer bu tanımda o zaman diyorum ki gx fonksiyonu da arada bir fonksiyon olduğu için bunun da a noktasındaki limiti yine l'dir diyeceğiz. Yani şöyle söylüyorum soruda. Şimdi 3 noktasının limiti fx'te 5. H'ın da 3 noktasındaki limiti 5. Bana limit x3 4 çarpı gx'i soruyor burada ama şunu veriyor tabii soruda. O zaman ben şunu anlıyorum. Şimdi 3 noktasında ikisinin de limiti 5 olduğuna göre sıkıştırma teoremine göre yani eşitlik var burada. O zaman gx'in de 3 noktasındaki limiti 5'tir. 4 ile de yani şöyle yapabilirim. 4'ü daha sonradan çarpabilirim. 4 ile de 5'i çarparsam cevabım ne olur? 20 diye söyleyebiliriz. Şimdi en önemli fonksiyonlardan biri parçalı fonksiyonların limiti. Bu gerçekten önemli. Kritik noktalar var burada.
Şimdi parçalı fonksiyonların limitinde öncelikli olarak parçalı fonksiyon ne demekti? Burada bir noktadan sonra fonksiyon farklı davranmaya başlıyor. Yani fonksiyonun fx fonksiyonu, işte c diye bir sayı tanımlarsak burada c reel sayısı, c'den büyük olduğu zaman gx, c'den küçük olduğu zaman hx, c'ye eşit olduğu zaman k şeklinde bir fonksiyon tanımlı. Şimdi buradaki c noktasına, bunu çok iyi öğrenin çünkü bu konu süreklilikte ve daha sonrasında türevde karşılaşacağımız ve gerçekten temelini attığımız bir konu bu burada. Şimdi C burada kritik noktamız. Şimdi kritik nokta ne anlama geliyor? Şimdi kritik noktada bizim limit incelememiz gerekiyor. Yani şimdi biz limitin var olması için ne demiştik? Sağdan ve soldan, yani ben C'ye sağdan ve soldan yaklaştığım zaman ikisinde bulduğum cevapların birbirine eşit çıkması gerekiyordu limit hesaplamak için. Yani limit değerinin var olması için. Şimdi biz burada parçalı fonksiyonlarda inceleyeceğimiz nokta, kritik nokta buradaki sayı oluyor. Yani bu sayı neyse fonksiyon o noktada limiti olabilir de olmayabilirdi. Ama bana diğer noktaları sorarsa eğer parçalı fonksiyonda ben direkt yerine yerleştireceğim ve kesinlikle limiti vardır diyeceğim. Yani şöyle söylemek istiyorum. Şimdi bu soruda mesela 2. Şimdi bizim 2 noktasında limiti olup olmadığını hesaplayabilmemiz için 2 burada bizim kritik noktamız. Önce onu yazalım. Kritik noktamız 2. Şimdi bizim 2'ye sağdan ve soldan yaklaşmamız gerekiyor. Limit x2'ye sağdan yaklaşırsak. Sağdan yaklaşmak demek, sayı doğrusuna nasıldı bu? 2'nin sağı bu tarafta. Yani 2'den biraz büyük bir değer. 2 artı ile gösteriyorduk bunu. Yani bu fonksiyonu kullanmam gerekiyor. Şöyle. O zaman burada yerine koyalım bakalım cevap ne çıkacak. 2 koydum. 2'nin karesi artı 4 çarpı 2 artı 8. 2'nin karesi 4. 4 kere 2 8, 8, 16, 4 daha ne bulduk cevabı? 20. Şimdi bir de soldan yaklaşalım. Limit x2'ye soldan yaklaşırsak. O zaman da 2'den küçük değer demek. Yani 4x artı 18 fonksiyonunu kullanacağız. Yine 2 yazıyorum. 4 kere 2 8. 8, 18 kaç etti? 26 mı etti? Şunu birbirine eşit işlem, 4 işlem hatası yapmamışımdır inşallah. 4 kere 8, 8, 16, 4, 20. 4 kere 2, 8. Şunu değiştirelim. Ya da başka bir soruda çözelim. Şimdi bunlar birbirine eşit çıkmadıysa, yani sağdan ve soldan limitler birbirine eşit çıkmadıysa, o zaman diyorum ki 2 noktasında limit yoktur. Eğer sağdan soldan birbirine eşit çıksaydı o zaman limit vardır diyecektim o noktada. Şimdi tekrar edelim. Bu kritik noktaya göre işlem yapıyoruz. Kritik noktada, yani buradaki yazılan sayı benim kritik noktam oluyor. Sağdan ve soldan yaklaşıyoruz. Sağdan ve soldan yaklaştığım zaman bulduğum değerler eğer birbirine eşit çıkıyorsa limit vardır diyorum. Eşit çıkmıyorsa limiti yoktur diyorum. Mesela bu soruda bana 3'ün de limitini sorabilirdi. O zaman ben sağ ve sol yaklaşımı yapmıyorum. Çünkü 3 noktasında direkt görüntüsü, yani 3 noktası nerede? 2'den büyük değer burada. Yani direkt burada yerine yerleştiriyoruz. 3'ün karesi artı 4 çarpı 3 artı 8. Ya da bana işte 1'i sordu. 1 hangi fonksiyonda tanımlı? 2'den küçük olduğu için bu fonksiyonda. O zaman bana bunu sorduğu zaman ben direkt x gördüğüm yere 1 yazarak cevabı buluyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi bu mesela gerçekten güzel bir soru. Genelde de zorlanılan bir soru tarzı bu. Şimdi soruyu şöyle hazırladım. Şimdi yine bir parçalı fonksiyon ama burada fx artı 3'ü tanımlıyorum. Diyorum ki fx artı 3 her gerçel x sayısı için limiti olduğuna göre, burada bilinmeyenim de var. Soru şu: x2'ye soldan yaklaşırken fx artı 2'nin değeri nedir? Öncelikli olarak şimdi bunu çok dikkatli dinleyin ve önemli bir soru tarzı. Fx artı 3 fonksiyonu her gerçel sayıda limitli diyor. Yani ben buradan şunu anlıyorum. O zaman bu kritik noktamda kesinlikle limit vardır. Şimdi limit olma şartı neydi? Sağ ve sol birbirine eşit çıkacaktı. O zaman fx artı 3 için diyorum ben. Limit x1'e sağdan yaklaşırken
eşit olmalı limit x1'e soldan yaklaşırken. Şimdi sağdan yaklaşınca şunu alacağım. Yani x yerine 1 yazarak 3a eksi a yapıyor. X yerine 1 yazdım. Burada da x yerine 1 yazıyorum. 2 artı a. Burası 2a yapar. Bunu buraya attım. A'yı buldum. A neymiş? 2. Şimdi fonksiyonu bir daha yazalım. Fx artı 3 eşittir. Şöyle. A yerine 2 yazıyorum. 2x artı 2. X küçüktür 1'den. A yerine 2 yazdım. 6x eksi 2. X büyük eşit 1. Şimdi soruya geçelim. Bana 2'nin solunu soruyor. Yani 1.9 gibi bir değer verirsem buranın cevabı 3.9 olur. Yani f 3.9. Öncelikle şunu fx'e dönüştürelim. Yani x gördüğüm yere bütün fonksiyonda ama x gördüğüm yerlere ben x eksi 3 yazayım. Buraya x eksi 3 yazarsam eksi 3 ile artı 3 gider, fx kalır. Burada da x yerine x eksi 3 yazıyorum. X eksi 3 küçüktür 1. Bunu buraya attım. X küçüktür 4. Yine aynı şekilde x eksi 3 yazıyorum. X eksi 3 büyük eşit 1. X büyüktür 4. Bakın ben fonksiyonu fx'e dönüştürdüm. Şimdi bana sorulan soru f 3.9. Yani bu aslında 4'ün solu olmuyor mu? Yani limit x 4'e soldan yaklaşma. 3.9 f yaklaşık tabii ki 4 eksi diye gösterebilirim. Yani benim şu fonksiyonu almam gerekiyor. 2'yi dağıtırsam 2x eksi 6 artı 2'den 2x eksi 4 mü yapar? X yerine de 4 yazarsam buradan ne çıkar cevap? 4 kere 2 8, 8 eksi 4'ten cevabım buradan 4 çıkar. Umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda yine aynı şekilde limite devam edeceğim. Umarım faydalandığınız bir video olmuştur. Görüşmek üzere.